Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Ya ibadallah. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Kibriya'nın ismini analım. Allah'ın zikredelim evvela kıyamet dursa. Yevmul kıyamete kadar. Ayakta dursa. Onu bırak. Bi emrillah. Bismillahirrahmanirrahim deyip duracağız. İlel ebed. İlel ebed. Allahu Ekber. Şükür Allah'a ki bizi Habibinin ümmetlerinden kıldı. Ve Besmele-i Şerife'yi bize lütfeyledi. Çok şükür. Çok şükür. Gani Padişahım Cenab-ı Mevlamıza. Bismillahirrahmanirrahim. Kelimetan hafifetan. Hafif iki kelime söyleyelim. La ilahe illallah Seyyidina Muhammedun Resulullah. Ey kardeşim, söyleyelim. La ilahe illallah Seyyidina Muhammedun Resulullah. Diyelim ki Cenab-ı Hak bunu seviyor, istiyor. Allah adın olsa her işin önü, her işi asan eder Allah'ına. Besmele-i Şerife her işi kolaylaştırır. Lakin bu zamanın insanı Besmele-i Şerife'yi unutmuş. Ne istiyorlar? Makinalardan kolaylaştıralım diyor. Makineler var, makinelerden kolaylaştırıyoruz. Yaramaz. Makine bozulur. Yaptığı iş yarı buçuk kalır. Lakin Bismillahirrahmanirrahim dediğin vakitinde kuvvet eder. Sana yapacağın hizmet için kuvvet verilir. Hizmetimiz nedir? Hizmetimiz Cenab-ı Rabbul İzzet'e kulluktur Rabbimize. Ne işimiz var başka? Ne için yarattı Allah bizi? Dünyanın hizmetçiliğine mi yarattı? Bugün insanı kendini dünyanın hizmetine vermiş. Veyahut dünyanın uşaklığına vermiş. Ne veriyor dünya kendisine? Sonunda git de bak öldüğü vakında elleri böyle mi, böyle mi? Elleri böyle tutan ve git yoktur. Hepsinin elleri açıktır. İbret alınız diyor. Biz dünyadan bir şey götüremedik. İşte elimiz boş. Dünyaya çalışan, dünyaya hizmetkar olan eli boş gidecek. Lakin ne için yaratıldığını bilen Rabbisinin hizmeti,
Cenab-ı Hakk'a kulluk için yaratıldık. Dünyaya uşaklık için değil. Dünya fışkırlarını toplamak için değil. Rabbimize kulluk için yaratıldık. Ama estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İlla insini yarattım. Bana kulluk etsinler diye. Bana kulluk ettikten sonra Subhansın ya Rabbi. Subhansın ya Rabbi. İsa Peygamber'in aleyhissalatü vesselam havariler tabii daha olgun imana girmedikleri için dediler ki Elbette şafıya Rabbuke en yünezzil aleyne maideten mine sema. Bak sorduğu suale. Senin Rabbin gökyüzünden bize sofra indirir mi diyor. Bak. Bu sorulacak sual değil. O İsa Peygamber'i senelerce dinler ve sonra sual eder. Nedir suali? Basit bir şey. Gökyüzünden bize maide sofra indirim diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne sofrası ise zaten sofra iniyor. Rahmetini endiriyor. Çeşit türlü nimetler veriyor. Şimdi havarilerin aklı o kadar soruyorlar oğlum. Hel yestafriyehu rabbuke en yünezzile aleyne mâideten mine's-semâ. Hoca İsa Peygamber. Dinlediler sonradan ne dediler? Hem güleriz hem şaşırıyoruz ne yapalım. Ey Meryem oğlu İsa, senin Rabbin gökyüzünden bize sofra indirir mi diyor. Tövbe estağfurullah. İnsan hakikaten acayip. Hoca Nebi Mursel, İsa Nebi, İsa ibn Meryem aleyhisselam seneler yanında duruyor. Sonra kalkıp sorduğu suale bak sen. Rabbin veriyor. Gökyüzünden bir sofra. Bırak gökyüzü bütün emrinde elden bütün sofralar onun gönderdiği sofra. Ondan haberi yok. Bizler bir sofra aynısında yiyelim diyor. Basit. Olay değil insan terbiyesi. Hoca Nebi Mursel'i efendim yorulttular onlar. Dediler. Bize bir sofra indirsin diyor. Her yestati'a birden soruyor. Yapabilir mi diyor. Gönderebilir mi diyor. Bir sofra gönderebilir mi bize? Hoca Nebi Mursel'i anlayamamış. Hala aklı fikri karnında. Kalbine girememiş. Karnına bakıyor. Bize sofra iner mi diyor. Eder mi demek orada. Kuvveti var mı diyor. Allah.
Nasıl sual bu? Nasıl sual bu? İnsanoğlu bu. Kimisini kapattığı hiçbir şey yok. Kalbi de boş. Peygamber hitap ediyor. Koca Nebi Mursel, İsa Nebi ala Nebi aleyhissalatü vesselam. Ya sorasın efendim bize bir sofra indirir mi diyor. Ne diyor? Hangi aşıda bir sofra bul diye. Aşıdaki sofrayı indiren kim zaten? O nimetleri sana verin kim? İlla gökyüzünden indirecek, hayır yüzünde ye. İnsanoğlu acayip. Takdiri az. Onun için peygamberler insanoğlunu terbiye etmek için geldi. Kulluğu göstermek için geldi. Kendilerini yaratanın sıfatlarını, vasıflarını söylediler. En sonunda dediler ki ya bize sofra indirir mi? Biraz seni yaratan Allah uzun celaldir. Ona takip etmiyorsun, nasıl yaratıldık demiyorsun da sen Rabbinden istiyorsun. Bir maide sofra diyorsun. Sofrayı neysin? Bir aşıdan ye. Allah'tan istenecek sofra mı? Ha? Nedir bu? Yani insanın basit bir mahluk olduğunu da gösteriyor. Düşüncesini bu. Hel min müddekirin. Değil mi? Düşünen var mı diyor. Tefekkür demiyor. Müddekir. O sıfat yani dikkatle mülahazası var mı insanoğlunun? Sıfırda. Hepimiz sıfırdayız. Hepimiz sıfırdayız. Hele bu zamanda şimdi insanlar şeyin elinde efendim teknoloji diyor. Hayır tekneye koyup da kafalarını etsinler. Teknoloji. Tekneyi anladık dedikleriniz bana. Bu teknoloji. Tekneyi anladık. O loji nedir? Teknoloji. Tekne yediğindir. Loji abdesthanedir. Teknolojinin manası budur. Yedin mi efendim gideceksin yediğini tekrar dışarıya atmak için. Ya teknolojinin manası bu, evet. Şu harflen seni şey diyor, hazmettiriyor, doğru koşasın şeye, abdesthaneye diyelim. Abdesthane deme, Efendi, 100 numara. Ama 100 numara nereden buluyor bu? Kim koydu bu 100 numara bunun adına? Desene be, ayak dolu, Memişa da dedi. Abdesthane desene, yok. 100 numara. 100 numara acayip. Numarası da var. İşte teknolojinin sana vereceği budur.
helmin müddekerin. Mülahaza edip derin fikreden insan yok mu da öyle içinizde? Baksın ne yapıyoruz biz? Sabah gözümüzü açtık. Akşama kadar ne ettik, ne halt ettik. Ne yapalım? Ekmeğin arkasında dolup koşuyoruz diyor. Bir ekmeği zaten diliyor Allah Celle ve Ala. Ne için okuyorsun? Bir vazifemiz olsun da istediğimiz gibi yaşayalım. Buraya istediği gibi yaşayan var mı? Bir kişi göster bana, bu adam istediği gibi yaşıyor. Belki dışarıdan sen söylersin, evet, bu kimse kendi istediği gibi yaşıyor. Çünkü beydir, paşadır, cumhur reisidir veya kraldır veya sultandır. Yok, kendi keyfine yaşayan yoktur. Madem kendi keyfine o yaşayan yoktur, ne koşturulsun sen, illa keyfime göre yaşayacaksın. Akılsızlıklarından. Çünkü hayatı yemek, içmek ve abdesthane doldurmak sayıyor. Hayat bunların gözünde budur. İyi yiyin, iyi içeyim, iyi her gün 3 yerine 5 defa gideyim abdesthaneye. Bugünkü 21. asrın hayat felsefesi bundan ibaret. İstediğimizi yiyelim, içelim, sonra istemediğimiz şeyi de yapalım. Dediği işi istediğidir. 100 liraya gitmesi istemediğidir. İstemez oraya, lakin mecbur ediyor. Hikmet insanlara terbiyeyi öğretiyor. Yersin, abdesthaneye gidersin. Tesbih çekersin, ibadet edersin, camiye gidersin. Birinin yeri cami, birinin koşturduğu abdesthane. Helmin müddekirin. Derin düşünen insan var mı diyor. Aman yarabbim. Eşelere ne yapalım? Bir iş arıyoruz. İşimiz de yok. Böyle geziyoruz derbeder. Nasıl işin yok? Ne için yaratıldığını sen neye sormadın? Öğretmezler bize. Öğretmeyenler dünyada durmasın. Ne için yaratıldığımızı bize öğretmeyen uydurma öğretmenler bir tane kalmasın. Eskiden ilk öğretilen Bismillahirrahmanirrahim. Söyle ey oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. İlk çocuğa öğretilen Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Açılır aklı fikri, kalbi, sonra duasını yapar. Rabbi yessir. Ey Rabbim kolaylaştır, okuyayım. Neyi okuyayım? Gönderdiğin kitabı acizce okuyayım. Rabbi yessir ve la tuassir. Zorlaştırma Mevlam.
Rabbi temmim bir hayır. Hayatımı da hayırla hatmedeyim ya Rabbi. Ne güzel. Ne güzel terbiye. Bıraktılar onu. Milli eğitim. Milli eğitim. Milli eğitim sana ne öğretir be? Şey öyleyse. Onların garbelerin arkasında yazar. Ne öğrettiklerini, ne yol göstereni. Estağfurullah. Ey Rabbimiz, bize bu yolları göstermek için Şamlı Nebi'yi gönderdi. Aleyhi afdalü salat ve temut teslim. Resulü Kibriya Hz. Muhammed'in Mustafa Efendimiz gönderdi. Ne buyurur Cenab-ı Hak? Kalbe ağır ağır gelir ve Mehmet Efendi. Eferâeyte men ittehade ilâhehu hevâ. Kendi havasını kendisinin tanrısı yaptı diyor. Bu akılsızlara bakın diyor. Bakın o kimseler ki havasını kendisine ilah yaptı. Ben bunu severim, ben bunu isterim dedi. Nefsinin arzularının peşinde nefsini ilah yapmış, onun emrine tapıyor. Bu insanlar iflah olur mu? İşte oldukları. Eferâeyte men ittekade ilâhehu hevâ. Baksana ey Habibim, o kimseler ki kendi hevaya heveslerini kendilerinin tanrısı yaptılar. Kimisine resim, kimisine heykel, kimisine kitabe yazmışlar. Faydası yok. Faydası yok. Ve şeytan Allah'ı unutturmaya dört daldan gidiyor. Onlarla gidiyor da onların hakkında geldi. Efereyse men ittekade ilâhehu hevâ. Evet. Kendi havasını kendine Tanrı yaptı. Onun dediğini yapacağım diyor. Başka bir şey tanımam. Al. Maccez oldular. Maccez oldular. Maccez dedi, ağaçların meyvelerinin dökülenleri hepsi toplandığı vakitinde bir şeye yaramaz hale gelir de maccez oldu derler. Tane tane olmaktan çıktı. Ekşidi, koktu, yenmez. Şimdi dünyanın hayatı maccez oldu. Beğensinler. Kendileri yaratanı unuttular. Ve bize Amerikan silah veriyor. Bize o bir tayfa Rus bize kuvvet veriyor. Bu kadar akılsız noktaya düştü insanlar. Ey Rabbimiz, Esmele-i Şerife'nin kuvvetini bize giydir. Heybetini bize giydir. Şerefini bize giydir. Cennet kapılarını açan Bismillahirrahmanirrahim. Üniformalı çocuklar, tuvaletli çocuklar. Eskiden her caminin yanında hocaların
Kur'an-ı Kerim okuttukları o da vardı. Okuturlardı, başlatırlardı orada. Namazında öğretin, dini diyanetinde. Büyüdüğü vakitte bir sanata gönderir. Mektep üstüne okuma öyle saçma sapan yok. Şimdi cahil girer, eşel çıkar. Cahil girdi, katmerli cahil çıktı. Yani bu okul derler bunlar. Bunlar okullarına giren hiçbir şey bilmez. Çıkarken eşel olarak çıkar. Yani münkir olarak çıkar. Girmeden cahil diye bir şey bilmez. Lakin mektebe şimdiki okul derler. Girip çıkan kızıl kafir çıkıyor. Münkir çıkıyor. Allah kimdir diyor. Böyle nesiller yetiştirdiler. Şeyleri var. Şarkıları söylerlerdi. Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan 15 milyon genç yarattık her yaştan. Duydun mu bunu? Behçet Kemal'indir galiba bu. 10. yıl marşı. Hangi savaştan çıktı? Baktık gittik. Ya onun için efereyte men ittekade ilahe ve heva. Bu zaman insanları hepsi kendi havasında yürümek ister. Kimse onlara hükmetmesin. En önde ben olayım diyor. Benden ileri kimse olmasın. 21. asrın panoraması oldu bu. Umumi görünüştür. Değişmedikten sonra hayır etmezler, birbirlerini yiyip tüketecekler. Bir de deriz ki Cenab-ı Mevla besmeleyi tutanları gayıracak sultan göndersin. Arzumuz odur ki besmeleyi unutturmasın Cenab-ı Hak. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Diyelim yükselelim. Gam ve kasavet kalbimizde kalmaz. Ey Rabbimiz, Subhanımız, Sultanımız, Habib-i Ekrem'in hürmetine bize sahiplik yapacak sultan gönder. Mehdi Aleyhisselam'ı gönder. Cahillerimizi öğretecek sultanı gönder. Sen bilirsin ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfirullah. İşte budur. Budur işimiz oğlum. Ne yapalım? Bu birkaç sözü işte bu vakit kalbimize verilen birkaç söz var da söyleyip dururuz. Anlayan anlar, anlamayan başını bir kayana öbür kayaya vuracaktır. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi şeyhun. Ve huves-semî'ul alîm. Ne baş ağrısı görürsün, ne karın ağrısı. Allah'ım. Affeyle Allah'ım. O Habibi Ekrem'in hürmetine bize sahiplik yapacak kullarını gönder. Muhteşem sultanımızı gönder. Fatiha. Onun hizmetiyle şereflenelim.
Bu kadar kısa bir şeydir ama bizim halimize göredir. Daha fazlasını kıyamete kadar söylesek bitmez. Lakin insanoğlu bir haş olmuş. Az az bir şeyler veriliyor. Gökyüzünden maide, sofra bekleyen insanlar olduk burada. Eniyor, gökyüzünden eniyor. Lakin kırbaç yağarak eniyor. Yağan kar, efendim yağan dolu, yağan yağmur, kırbaç yağaraktan eniyor. Çünkü Allah'ını tanımayan kavimlerdir bu insanlar. Allah bizi onlardan etmesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne seyyidina Muhammed abduhu ve habibu ve resulü. İmanla yaşasın bizi, hepimizi de iman yoluna yürütecek sahip ve sultan göndersin oğlum. Akıbetiniz hayır olsun. Dününüz hayır olsun. Sıhhat afiyetle yaşayın. Şerefle yaşayın. Dünyanız ve ahiretiniz şerefli olsun. Fatiha.